Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. 2 gündür Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir gerginlik yaşanıyor. Bunun başlangıcı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af önerisi üzerine söylediği, MHP'nin af önerisi üzerine söyledikleriydi. Net bir şekilde MHP önerisine karşı bir tavır aldı ve millete karşı işlenmiş suçları değil, devlete karşı işlenmiş suçları affedebiliriz. Uyuşturucularla adımızın anılmasını, tarihe böyle geçmeyi istemeyiz dedi. Ve bugün de MHP lideri Bahçeli kendisine yönelik sosyal medyadan, Twitter'dan peş peşe tweetlerle çok ciddi bir şekilde kızdı, eleştirdi. Ardından da öğleden sonra bugün AKP sözcüsü Ömer Çelik, bizim kırmızı çizgimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Bu tür yapılan nezaketten ve nezahetten uzak söylemler yanlıştır şeklinde gelişti. Bundan sonra nereye varır şu anda belirsiz. Ama tek olay bu değil. Aslında bunun öncesinde bir andımız meselesi var. Andımız meselesinde aslında AKP ile MHP'nin yollarının bu kadar net olmasa bile epey ayrılmış olduğunu gördük. Bekir Bozdağ'ın Danıştay kararına itirazı üzerine Bahçeli, Bekir Bozdağ'ın Kürt olmasına da atıfta bulunarak sert sözler etmişti. Ve buna sosyal medyada özellikle Bekir Bozdağ'a yönelik olarak bir kampanya yapıldı. Ama ötesinde de MHP yanlısı öğretmen sendikaları andımızın gelmesini alkışlarken AKP yanlısı öğretmen sendikaları da Türkiye çapında buna yönelik protestolar örgütlediler. Tabanda çok ciddi bir farklılık yaşandı. Üstüne af meselesi girdi. Bu olaylar sadece bunlardan ibaretmiş gibi gözükse de aslında olayın arkasında yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları bu iki partinin söz konusu. Çünkü Salı günü Bahçeli ve Erdoğan bir araya geldiler ittifak meselesini konuşmak için. O zamandan bu zamana kadar kamuoyuyla bir şey paylaşılmadı ve ardından dünkü Erdoğan'ın af çıkışı geldi. Demek ki işler iyi gitmiyor. En azından ittifak, yerel seçimlerde ittifak noktasında işler iyi gitmiyor. Sorunlar var ve bu sorunları doğrudan konuşmak yerine başka sorunlar üzerinden iki parti ve iki partinin lideri birbirlerine yönelik çıkışlar yapıyorlar. Bu kadar istedikleri zaman görüşebilen liderlerin ve birbirlerine karşı da hep genellikle olumlu sözler eden liderlerin böyle birdenbire ki Erdoğan'ınki doğrudan Bahçeli'nin adını vererek yapmamıştı ama Bahçeli'nin tutumunu eleştirmişti, af önerisini eleştirmişti. Bahçeli bunun muhatabının kendisi ve MHP olduğunu söyleyerek Erdoğan'ın sözlerinin bunun üzerinden bir dizi tweet attı. Ömer Çelik ise Cumhurbaşkanı isim verecek olsa verirdi diyerek burada Bahçeli'yi doğrudan Cumhurbaşkanı'na saldırmakla suçladı, eleştirdi. Garip bir durum. Bir başka husus daha var tabii. Rahip Brunson konusunda da Bahçeli hükümetin yaptığını yargı üzerinden yargıyı eleştirir gibi yaparak aslında burada siyasi iktidarı bayağı bir eleştirmişti ve kendini oradan ayrıştırmıştı. Buradan ne çıkar? Bütün bunlardan ne çıkar? Geçen hafta burada bu iki partinin koalisyonunun çok rasyonel olduğunu, her iki tarafında birbirini beslediğini, her iki tarafında birbirinin yarasına derman olduğunu söylemiştim. Ve bu anlamda rasyonel olduğunu söylemiştim. Hemen yani maşallah dediğim çocuk çok yaşamıyor gibi oldu ve ardından bu olaylar yaşadık. Hala ben yolların ayrıldığı kanısında değilim. Ancak burada bir öncelikle esas tartışmanın yerel seçimler üzerinde olduğunu ve Bahçeli'nin Adana başta olmak üzere bazı büyük şehirleri ittifakla kendi partisine almak istedikleri ileri sürülüyor ki çok anlaşılır bir şey. AKP'nin de buna pek niyetli olmadığı hissediliyor. Her ne kadar bu konuda şu ana kadar kendileri açık konuşmadılarsa bu konuda
çok ciddi spekülasyonlar, kulis bilgileri var. Burada bir sorun var ve bu sorun yaşanırken, yerel seçimlerle ilgili sorun yaşanırken bir takım tali konular üzerinden bir tartışma yürüyor ve burada tabii şunu unutmamak lazım. Önde olan Bahçeli'nin kendisi. Af tartışmasını bir kenara koyacak olursak, Rahip Brunson ve andımız meselelerinde Bahçeli'nin daha inisiyatifi elinde tuttuğunu düşünüyorum. Çünkü AKP ve MHP'nin ittifakında, koalisyonunda siyasi ideolojik zemin aslında MHP'nin zemini. Yani milliyetçilik. Yerli ve milli lafı çok sık kullanılan, her iki parti tarafından da çok sık kullanılan bu laflar aslında MHP'ye daha fazla yakışan laflar ve Erdoğan'ın MHP'ye yanaştığı andan itibaren dilini daha da milliyetçi bir dile çevirdiği muhakkak. Zamanında andımızı iptal ettirecek ölçüde daha milliyetçiliğe mesafeli yaklaşan bir siyasetçiydi Erdoğan. O dönemde ettiği laflar biliniyor ve AKP tabanı büyük ölçüde bu konuda destek vermişti ki o tarihlerde tabii Kürt sorunu konusunda da çok farklı bir duruş vardı. Şimdi yıllar sonra, aradan geçen yıllar sonra andımız tekrar önüne geldiği zaman AKP çok ciddi bir şekilde bocalıyor. Bunu bir milliyetçilik meselesi olarak tartışmak yerine hükümetin yetkilerini Danıştay'ın kullanmak istemesi gibi hukuki, siyasi bir yere taşımak istiyorlar ama esas mesele ideolojik bir mesele. Bu tartışmaya çok fazla girmek istemiyorlar. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da zamanında andımızın kaldırıldığı süreçte konuşan Erdoğan'ın şu ana kadar pek bir şey söylediğini görmedik. Onun yerine bazı hükümet destekçilerinin ya da Bekir Bozdağ gibi artık çok fazla yetkisi olmayan isimlerin itirazlarını gördük. Ama burada alttan alta kaynayan bir şey var. Lakin dediğim gibi şu anda bu koalisyonun zemininde MHP haklı duruyor. Çünkü bu koalisyon milliyetçilik üzerine inşa edilmiş bir koalisyon. Dolayısıyla bu koalisyona andımız çok güzel yakışıyor. Yani burada AKP'nin de aslında geçmişte çok da isabetli davranmamışız, geri gelmesi fena da olmadı demesi çok şaşırtmayabilirdi ama bayağı bir tereddüt ediyorlar. Burada bir rahatsızlık var. Rahip Brunson meselesinde de aynı şekilde MHP'nin pozisyonunun daha güçlü olduğunu görmek mümkün. Ancak af meselesi buna girmiyor. Affın adlilik mahkumların bir kısmına ceza indirimi yapılacak olmasının yerlilikle ve millilikle falan hiçbir alakası yok. Bunu açıklayabilmek çok fazla mümkün değil. Bu Bahçeli'nin bir şekilde Alaaddin Çakıcı üzerinden dile getirdiği ve sonra gelen belki de olumlu tepkiler, kendisine gelen, af isteyen kesimlerden gelen tepkilerle bayağı sahiplendiği bir en önemli mesele haline getirdiği bir husus ki Türkiye'nin en önemli meselesinin adli mahkumların affı ya da ceza indirimi olmadığı muhakkak. Türkiye'nin daha önemli, af söz konusu olduğunda daha önemli hususu siyasi mahkumların affedilmesi ya da ceza indirimine gidilmesi. Tabii bu Bahçeli'nin perspektifinde bu hiçbir şekilde yok. Buradan ne çıkar? Bu gerginlik biraz sürer. Ondan sonra liderler tekrar bir araya gelir. Esas konuyu tabii ki yerel seçimler konusunu netleştirirler. Yerel seçim konusu netleşene kadar bu türden karşılıklı suçlamaların, birbirlerine laf söylemelerin devam edeceğini düşünebiliriz. Tabii burada Bahçeli'nin bugün yaptığı gibi peş peşe tweetlerle doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhatap alarak eleştirmesi, suçlaması aslında çok da beklenen bir şey değil. Yani bunu normal olarak görmemek lazım. Bu koalisyonun gidişatında, AKP-MHP koalisyonun gidişatında çok ciddi bir pürüz olarak görmek lazım. Fakat şunu da unutmamak lazım. Koalisyonlar böyledir aslında. Zamanında benim çocukluğumdan beri Türkiye'de çok sayıda koalisyon gördüm.
uzun bir süre, bir dönem Özal'ın iktidarıyla beraber koalisyonlar bitti. Tek parti iktidarı vardı. Daha sonra Özal'ın, ANAP'ın gitmesiyle tekrar koalisyonlara geldi. AKP'nin gelmesiyle koalisyon dönemi bitti ve AKP ve Erdoğan sık sık Türkiye'nin koalisyondan çektiklerini dile getirdi. Ve şimdi de bir süredir ülkeyi adı konmamış bir koalisyonla yönetiyor ve koalisyonlarda böyle şeyler olur. Bu tür kapışmalar olur, bu tür köşe kapmaca çabaları olur. Önemli olan, bunlar hepsi çözülmeyebilir. Bunların bazıları, geçmiş örnekler aklıma geliyor. Bazı konular koalisyon ortakları arasında hükümetin son gününe kadar sorun olarak sürmüştür. Ama maharet biraz da buna rağmen, sorunlara rağmen koalisyonları yürütebilmektedir. Dolayısıyla çıkan pürüzler, çıkan tartışmaların koalisyonları illaki yıkacağı diye bir şey yok. Aslında bu anlamda bakıldığı zaman koalisyonlar demokrasiler için tek başına iktidarlardan bence daha akıl kârı, daha tercih edilebilir şeylerdir. Ancak Türkiye gibi kutuplaşmanın ve siyasette sertliğin çok fazla öne çıktığı yerlerde bu tür tartışmalar çok hızla şiddetlenebiliyor. Bunun bakalım gerçekten bu kadar demokrasiden uzaklaşmış bir Türkiye'de bu tür tartışmaların sakin bir şekilde, kibar bir şekilde sürdürülüp sürdürülemeyeceğini hep beraber göreceğiz. Ama şu andan ilk günden baktığımız zaman bayağı sert ifadelerin karşılıklı birbirlerine edildiğini görüyoruz. Buradan bu koalisyonun dağılması çıkmaz bence. Çünkü tartışılan konular çok da hayati konular değil. Türkiye'nin önündeki bir yıl çok ciddi mesele varken, özellikle ekonomiyle ilgili, özellikle dış politika ile ilgili, Kürt sorunuyla ilgili ve bunun bölgesel uzantılarıyla ilgili, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili sorunlar varken, bütün bu sorunların bu sorunlarda çok ciddi görüş farklılıkları yaşanması ihtimali varken, andımız üzerinden ya da af tartışması üzerinden AKP ve MHP'nin yolları ayrılırsa, bu aslında şu demek olur: zaten ayrılacağı varmış, ayrılıyorlar. Yoksa bu tartışmalar yüzünden ayrılmazlar. Ancak bu tartışmalar ayrışma ihtimaline bir takım malzeme olabilirler. Şunu da unutmamak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16-17 yıldır bu ülkeyi tek başına yönetiyor ve sürekli müttefik değiştiriyor. Pekala MHP ile de ömür boyu ittifak yapacak diye bir şey yok. Her zaman bunu değiştirebilir. MHP'yi kolaylıkla değiştirebilir ve daha önceki müttefiklerine yaptığı gibi onu hemen bırakır bırakmaz kriminalize edebilir, şeytanileştirebilir. Ama o anın henüz geldiğini sanmıyorum. Bu tartışmalar o anın bize geldiğini göstermiyor. Ama burada işlerin, bir takım şeylerin tadının kaçmakta olduğu da muhakkak. Bahçeli zeminin milliyetçilik olması nedeniyle kendini daha güçlü hissediyor ve daha cesurca, cüretkarca hareket edebiliyor. Ama sonuçta unutmamak lazım ki devleti esas olarak kontrol eden Erdoğan'ın kendisi ve devlete ulaşma imkanlarını MHP'nin kapatma gücüne de sahip. Şu anda MHP'nin önü devlet içerisinde açılmış durumda. Tıpkı zamanında Fethullahçılara yapıldığı gibi, ama sonradan nasıl Fethullahçıların önü kapandıysa yarın öbür gün pekala ülkücü kadroların da önünü kapatmak isteyebilir. Ama şu haliyle gördüğümüz kadarıyla bir çekişme başlamış durumda. Yerel seçimde MHP'nin istediği gibi bir ittifak şekillenmemesi durumunda bu tür tali konularda daha çok polemiğe pekala tanık olabiliriz. Ama şu aşamada yolların ayrılması, yani yayının başlığına dönecek olursak, yolların ayrılması noktasının uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.